Hola, buenas tardes. Barichara. ¿Qué hora otro bus? A las 12. 12. Ok, 2 boletos por favor. Dayı niye önüme geçtin ya? Dayı çek dayı. Dayı direkt önümüze kaynak yaptı. Yo pensé que la atendían ahí todo, ¿no? Que les vaya muy bien. En la mitad de la bahía se dice Barichara a las 12. Ok, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Yo estaba aquí. Hoppa, şöyle kameramızı alalım. Burası Barichara köyüne giden otobüslerin kalktığı terminal. Diğer köylere de giden otobüsler de buradan kalkıyor. Önce size terminali göstereyim çünkü bir sıkıntı var. Şu an ben San Gil isminde bir şehirdeyim. Burası, bak bu gördüğünüz terminal köylere giden otobüslerin kalktığı terminal. Burası ufacık bir San Gil nasıl yazılıyor onu da göstereyim de size. San Gil diye yazılıyor. Bak şöyle. San Gil diye yazılıyor, tamam mı? Ben bu kasabadayım, bu şehirdeyim. Öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Burası ufacık bir yer ama 2 tane terminali varmış. Biz Ariba ile birlikte, arkadaşımı da tanıştırayım sizlerle. Bogota videosundan tanıyanlar vardır. Pakistan restoranına gitmiştik beraber. San Gil'de buluştuk. Barichara isminde bir köye gideceğiz. Diğer terminale gittik biz. Taksiye bindik, tamam mı? Terminale gidelim abi dedik. Söylemedik de hiç hani Barichara'ya gideceğimizi. Abi bizi götürdü. Terminalde indik. Dedim ki abi hani Barichara dolmuşları nereden kalkıyor? Yani hızlıdan yakalayalım dedim. Adam bana dedi ki bu sadece diğer şehirlere giden otobüslerin kullandığı terminal. Siz ufak terminale gideceksiniz dedi. Şehir zaten ufacık. Yani 2 terminal olacağını hiç düşünmemiştim. Patladık. Hemen hızlıca diğer terminale geldik. Aha, orası da burası. Şehrin içinde bu ufak terminal. San Gil'e gelirseniz Barichara'ya gidecek dolmuşlar buradan kalkıyor. Be. Şöyle panaderiye geldik de peynirli ekmek aldık. Yanına bir de şöyle kahve aldık. 4000 peso. Şu 2000 peso, 2000 peso. Dayı ne yapıyorsun ya? Parçaladı arabayı. What? Okay. Let's make a deal. In this video I will speak Turkish too much. You can guess what I am talking about. Okay. You probably just said that that man is making noises. He's creating noise pollution. I don't know. In Turkey we say afiyet olsun when we eat. We say Bismillah kare. Okay. Bismillah. Kare. Bismillah kare. Hola señor. Está aquí. ¿Está? Okay, gracias. Otobüsümüz şuymuş. Zaten yazıyor orada Barichara diye. Bak burada da gittikleri köylerin, kasabaların isimleri yazıyor yukarıda. 3063. Çok da küçük değilmiş ya, dolmuş. Ama benim çantayı koymam lazım. Dayı var mı içeride? Yok. Saatleri yazıyor. Bak hadi şanslıyız, bak saatlerini de öğreniyoruz şu an. Şöyle kamerayı tutayım. Saatlere bakın, durdurun kamerayı. Buraya gelecek olanlar ona göre planlarını yapsın. Gidiyorum lan. Evet dostlar, Barichara'ya geldik. Burası konaklayacağımız yer. Size şöyle göstereyim. Check-in'imizi yapacağız. Eşyalarımızı bıraktık. Daha oda hazır değil. Odalarımız, yataklarımız hazır değil. O yüzden eşyaları bıraktık. Birazcık gezelim, dolaşalım. Döndükten sonra check-in'imizi yaparız. Burası ortak alan bahçe. Şöyle 2 katlı büyük bir ev gibi. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel, eski tip bir yer. Hola, buenas. Hoppa. Ana fıstık, ne haber? Geç. Hola. Tipe bak ya, çok tatlı. El Zaguan Hospedaje diyor. El Zaguan Hostel. Hem hostel hem otel seçeneği var. Buradaki konaklama imkanları güzel. Ve çok pahalı da değil, yani uyguna kalabileceğiniz seçenekler de var. Böyle 7-8 dolara gecelik konaklayabileceğiniz seçenekler de var.
konumuna ve birazcık turistik olmasına kıyasla bence gayet güzel. Çünkü buranın muadilleri yerlerle kıyaslıyorum başka ülkelerde. Bu tarz fiyatlara ne yazık ki konaklama bulmak çok zor oluyor. Şöyle sizlere kaldığımız sokağı da göstereyim. Şöyle çok güzel bir sokak. Biz ne yazık ki uyguna bir fiyat bulamadık. Gecelik 12 dolar vereceğiz ama 12 dolar bile uygun yani. Burası gibi bir yeri ziyaret edecekseniz 10 dolar civarını bence gözden çıkarmanız gerekiyor. Zaten kasabayı gezince az çok anlarız nasıl bir yer olduğunu. Çok güzel görünüyor evler ya. Baksanıza manzaraya. Önce birazcık yukarı doğru yürüyelim. Zaten çok küçük bir yer burası. Köyün ismi Barichara. Kaçıncı 17. yüzyıldan itibaren bilgiler bulabildim burası hakkında. Bir hikaye de anlatacağım. Kısa bir hikaye öğrendim. Ondan da bahsedeceğim. 7000 nüfuslu bir köy. Köyün ana geçim kaynağı turizmmiş ve ekoturizmmiş. Tabii bunun yanında tarım ve hayvancılıkla da para kazanıyormuş insanlar ama ağırlıklı olarak turizm. Çok güzel görünüyor mimari. Benim çok hoşuma gitti ya. İspanyol döneminden kalan kolonyal bir köy burası. Şu ağacın büyüklüğüne baksanıza. Daha önce gezdiğimiz Rakira gibi, Villa de Leyva gibi bir yer. Ama onlar kadar turistik olmadığını okudum internette. Bir gezelim bakalım gerçekten öyle mi? Is it church? Are there ceremony? Yes. Oh, there is wedding? Sí. Ah, okay. Sorry, lo siento. Ya buraya kilisenin içinden ses geliyordu, dedim ayin mi var? Ondan sonra bayağı böyle pop müzik sesi geliyordu. Abi çıktı karşıma kapıyı açınca. Düğün varmış içeride. Şimdi rahatsız etmeyelim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Bu taş yapıları çok seviyorum ya. Çok güzel görünüyor. Bu arada buraya geliş için 6500 peso ödedik kişi başı. O da 1 dolardan biraz fazla yapıyor. Ne kadar sürede geldik? 40 dakikada falan geldi araba. Yani öyle çok hızlı gelmedi. Yollar çok güzel. Asfalt. 40 dakikada geldik. Ha bak abimiz burada hediyelik eşya satıyor. Burada böyle bir tane boğa katır heykeli gibi bir şey var. Tarımı simgeliyor sanırım ya. Şununla tarla sürüyorlar. Aynen. Buna özel bir isim deniyordu. Ne deniyordu unuttum ya. Unuttum bak. Kanka ver patiyi. Ver patiyi ver. Şöyle yapacağım bak. Merhaba. Hoppa. Hoppa. Eşek seni. Eşek yerim seni. Yerim seni. Nasıl oyun yapıyor. Oyuncu. Oyuncu nasıl oyuncu. Eşek. Kanka ne yapıyorsun? Sakin ol. İçine cin girdi. Sakin ol. Sakin ol. Şeytan çık içinden. Gel kız. Gel. Gel. Just let him be. Moto geliyor gel. İçine cin girdi. Ne yapıyorsun oğlum? Şu yukarıdaki kiliseyi ziyaret etmiştik ya, orada düğün var. Aha da düğün arabası burada. Baksanıza. Klas. Güzel. Gayet güzel. Çok güzel görünüyor sokaklar, evler. Güzel korumuşlar ya, kolonyal dönemden kalma yapıları çok güzel korumuşlar. Çok da güzel restore etmişler. Bunlar belki de o dönemden kalma taşlar. Mesela Peru'da Cusco'yu gezerken İnkaların o şehirlerindeki taşları görüyordunuz böyle. O taşlar var. Onun üzerine İspanyollar bir şeyleri inşa etmişlerdi. Bunlar da belki öyle bir şeydir. Belki bu yörenin halkı böyle inşa etmiştir. Ondan sonra İspanyollar yıkıp geri kalanını kendileri inşa etmiş olabilirler.
Ya sanki zamanda yolculuk yapmış gibiyim ha. Yani şu yeni arabaları çıkar. Hakikaten öyle ya. Tuktukla ulaşım sağlıyorlar. Burada binebiliyorsunuz tuktuklara. Fiyatlarını sormadım, öğrenmedim ama öğrenirsem yazarım alt yazı olarak. Bir de işte yerel halkın aracı var, motoru var. Ama burası çok küçük olduğu için her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Tabii ki de restoranlar, kafeler. Burası da Bariçara'nın parkı. Merkezindeyiz şu an. Bak şurada da bir tane katedral var. Şunlar tur arabaları. Bunlara mesela bir grup olarak ya da işte tek tek geliyor insanlar, bir grup oluşuyor, biniyorlar. Buranın çevresinde dolanıyorlar, müzik dinliyorlar. Belki tur rehberi bir şeyler anlatıyordur. Öyle bir aktivite. Şimdi burada bir hikaye var demiştim. İspanyolcadan çevirdim. Ne kadar doğru çevirdim, ne kadar düzgün çevirdim bilmiyorum ama hikayeyi anlatmak istiyorum. Şimdi 17. yüzyıla kadar dayanıyor hikaye. Burada yaşayan yöre halkı bir tane taşın üstünde Hazreti Meryem'in figürünü görüyorlar. Bir çiftçi mi görüyor, valla biri görüyor. O kısmı tam bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Daha sonrasında şöyle ufaktan kiliseyi de göstereyim. Daha sonrasında bunu bütün ahaliye, işte buradaki insanlara söylüyor. Diyor ki böyle böyle ben Hazreti Meryem'i gördüm taşın üzerinde. Vay, orada içi çok güzelmiş ha. Baksanıza. Çatısı böyle şeyden, tahtadan yapmışlar. Taşla böyle ne denir? Odunsu mimarinin birleştiği bir yapı. Odunsu mimari ne demekse artık. Neyse işte bu abimiz diyor ki ben böyle böyle Hazreti Meryem'i gördüm taşın üstünde filan. Daha sonrasında halk oraya kilise yapmak istiyor. Ama buradaki dini yetkililer şey diyorlar, hani ya öyle bir şey olamaz, yani inanmayın vesaire gibisinden, ama halk dinlemiyor. Burada ufak bir tane kilise yapıyorlar. Kilisenin bulunduğu kısma Bariçara diyorlar. Yani Bariçara'nın ismi de buradaki yerel bir dilden geliyormuş. Dinlenme yeri anlamına geliyormuş. Daha sonrasında insanlar o kiliseye gidip dua ediyorlar. İşte Hazreti Meryem'i anıyorlar vesaire. Gel zaman git zaman burası şöyle şeyle göstereyim de, şurada ufak şapel gibi bir yer var. Çok da şapel sayılmaz aslında. Ufak bir kilise tarzı. Sonrasında şu an bulunduğumuz Bariçara dediğimiz, gezdiğimiz bu köy aslında o taşın üzerine kurulmuş bir köy. Yani o taş şu an bu bulunduğumuz yerin altında bir yerlerde. Hani bu kilisenin değil, Bariçara köyünün altında bir yerlerde. Ama tam olarak nerede, net olarak bir bilgi bulamadım. 2-3 farklı kaynaktan okudum. Bu hikaye çıktı. Yani kabataslak olarak bu hikayeyi öğrenebildim. Farklı detaylı şeyler yazıyordu ama tam olarak ne anlatmak istediklerini anlamadığım için o kısma girmeyeceğim. Yani böyle bir hikayesi var. Bariçara'nın da anlamı buradaki yerel bildirden geliyor. Dinlenme yeri anlamına geliyor. Hazreti Meryem'e adanan bir de kilise yapmışlar. O kilise şu an buranın altında mı kaldı? Tam olarak hani nerede? Birazcık böyle yabancı dilden çevirdiğiniz zaman karmaşıklaşıyor hikaye ama hikayenin özü bu. Ve şeyi fark ettim. Bu hikayeyi okudum. Ziyaret ettiğim birkaç köyde de buna benzer hikayeler olduğunu fark ettim bu arada. Yani bilmiyorum artık gerçekliği var mıdır? Bir efsane de olabilir ya da kulaktan kulağa aktarılan, zamanında bir şey olmuştur. İnsanlar kulaktan kulağa aktara. Hola. Gracias amigo. Gracias. Kardeşim benim mandalina satıyor. Böyle zamanla kulaktan kulağa aktarılan ve bir mit haline gelen bir hikaye de olabilir. Her şey olabilir. Ama ben severim hikayeleri, o yüzden anlatmak istedim sizlere. Burada da bir tane kilise var. Bak burada var. Şu büyük kiliseyi görüyorsunuz. Bir de onun arkasında ilk ziyaret ettiğimiz kiliseyi de hatırlıyorsunuz. 3 tane kilise. 7000 nüfuslu yere 3 tane kilise, hatta daha da fazla vardır diye düşünüyorum. Şöyle bakınıyorum da etrafa. Ama tarihi kiliseler tabii. Tabii eskiden bu kadar kalabalık da değildir burası. Çok ya. Yani eskiden hakikaten daha az insan yaşıyordur burada. Ona rağmen bu kadar kilise yapmaları birazcık tuhaf gibi.
Niye acaba? Mezhep farklılığı var desem o da yoktur diye düşünüyorum. İlginç. The view is very nice. Bayağı güzelmiş ya manzara. Şey gibi düşünün, böyle birazcık yamacın üzerinde gibi. O yüzden yukarı doğru çıkıyor köy. Köyün bazı noktalarından böyle manzarayı izleyebiliyorsunuz. Gayet güzel. Bu arada tuktukların fiyatını öğrendim. 40.000 peso veriyorsunuz. Sizi 1 saat boyunca gezdiriyor. Maksimum 2 kişi binebiliyorsunuz. Onda 20.000 kırışıyorsunuz. 40.000 peso da 8 dolar yapıyor. Adam gösterdi böyle nerelere götürdüğünü. 7-8 farklı yere götürüyor. Genellikle şeyin etrafında dolaşıyorlar işte. Köyün etrafında dolaşıyorlar. Taşın üstünde bazı şekiller var ama çok anlamadım. Şu yengeçe benziyor. Şurada yerliler dans ediyor. Aa, bu da şef. Lua. Lua yazıyor ama ne anlama geliyor bilmiyorum. Bak şurada da var. Buranın yerlilerine ait bir işaret olabilir bence. Onun dışında aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani onları temsilen yapmışlardır bence ya. Çok güzel bir yere geldik. Manzara izleme noktasına geldik şimdi. Bakar mısınız şuraya? Şuraya geçeyim de bu da daha güzel görünür. Önümüz açık. Vay 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 vay. Çok iyi görünüyor be. Şey düşünün, böyle kayayı böyle sanki bıçakla kesmişler. Öyle bir şeyin üzerindeyiz böyle. Hani şöyle vadi geliyor, dimdik bir kaya çıkıyor. Ondan sonra Barichera geliyor. İşte Barichera, o dedim ya, Meryem Ana'yı gördüklerini iddia ettikleri taş. Yani o kaya gibi şeyin altında. Yani şu an şu bulunduğumuz kısmın altında bir yerde. Allah bilir nerede. Belki de öyle bir şey yok yani. Efsane uydurmuşlar. Böyle vadi ayaklarımızın altında. Lan bir saattir anlatıyorum, orada örneği var ya. Ha işte böyle bıçak gibi kesmişler. Barichera'da böyle bir yerin üstüne kurulmuş. Düğün ekibi dağılıyor bak. Canlı müzik çağırmışlar. Burada da şık giyinen abilerimiz, ablalarımız var. Kaçırdık ya. Gelinle damadı kaçırdık ya. Arabanın önünü kesip para isteyecektik. Bu arada şeyi de öğrendim. Bu kiliseyi sadece düğün için kullanıyorlarmış. Onu da öğrendim. Şöyle bilgi de vereyim. Aha da kilise bu. Şöyle içini göstereyim size salaktan. Bu arada jeton şimdi düştü. Bu farklı bir kilise. Ziyaret ettiğimiz 4. kilise oldu. Burada da düğün varmış. İlk ziyaret ettiğimiz kiliseyi hatırlıyorsunuz. Orada da düğün vardı. Burada da düğün varmış. Ya diyorum, hiç benzemiyor bu kilise ona. Arkasında mıyız acaba diye düşünürken sonra bir baktım falan, dedim imkanı yok yani, o kilisenin bulunduğu konumla burası farklı. Sordum ablaya, dedim abla burada düğün mü var, nedir, durum nedir, ne oluyor, bir seremoni mi var? Evet dedi, düğün var. Bu kiliseyi de sadece düğün için kullanıyorlarmış. İlk ziyaret ettiğimiz kiliseyi de sadece düğün için kullanıyorlarmış. Kamerayı gören el sallıyor bazı insanlar. Böyle bir bilgi de öğrenmiş olduk. Dedim bir benzemiyor da yani, ben ilk kilise zannettim. Sonradan düştü jeton. Katılaydık iyiydi ya. Sorduk ya katılabilir miyiz diye ilk kiliseye. Bir abi vardı, dedik yani bir 5 dakika bakabilir miyiz? Görüntü kaydedebilir miyim falan dedim. Sadece davetliler girebiliyor dedi. Yoksa göstermek istiyordum size.
What? Burnumun içine çektim. What? It looks like. Yoo-hoo. Akşam yemeğimiz hazır. Kendimize makarna aldık. Bir de ton balığı aldık. Makarnayı haşladık. Ton balığın üzerine döktük. Baharatlarımızı koyduk. Yemeğe hazır hale getirdik. Dışarıda yiyecektik normalde ama restoranların fiyatlarına baktık. Böyle 7 dolar 8 dolar civarı. Birazcık pahalı geldi bize. Dedik ki yani biz böyle bir şey yapalım. Tatlıyı dışarıda yeriz. Hani birazcık şeyi kurarız, dengeyi kurarız diye düşündük. Gayet de mantıklı düşündük bence. Yarı fiyatından daha uyguna geldi çünkü. Şöyle makarnamız. Gayet lezzetli. Afiyet olsun genç. What? Afiyet olsun. You too. Akşamları bayağı serin oluyormuş yalnız ya. Acayip bir rüzgar var. Çok da sessiz sakin ha. Öyle ne müzik sesi geliyor, ne bir şey var, ne bir eğlence var. İnsanlar kafelerde içkilerini yudumluyorlar, kahvelerini içiyorlar, sohbet ediyorlar. Ondan sonra parkta oturan insanlar var. Kilisenin önünde oturan insanlar var. Bayağı sessiz sakin ya. Ben biraz daha böyle sesli olur, ne bileyim müzik olur, eğlence olur filan diye düşünmüştüm ama bayağı sakin ve bayağı da serin. Ceketsiz üşüyor insan birazcık açıkçası. This is life. You have to make jokes. That's right, you have to make jokes. I can do it. See? I didn't like this ice cream. You don't like it? I didn't like. I haven't even tasted it yet. Not good? Not good. Bad choice. Bad choice. Yeah, you. You choose. I didn't. No, I meant you. No. You're a bad choice. I'm here hanging out with you. I made a poor choice. It's cold. Cool out. It's cold. The weather. Yeah. I told Ice you so. cream. Yes, I told you, so that's why I'm wearing the jacket. Why are you wearing a jacket? Why? She's water gunning everything. Sakın ha. Sakın öyle bir şeye kalkma. I told you she's gonna. Ne çok tatlı ya. Annesine sıkıyor. Elinde su tabancası var. Annesi boncuk yapıyor. Aman baloncuk yapıyor. Boncuk demişim. Onlara sıkıyor. Annesine de sıktı. Bize de sıktı. Koşuşa bak. Les da frío, les da frío. Just do it. Frío, frío, los mojan, les da frío, frío, frío. A ellos les da frío. Porque se mojan. She just wants to water gun us. Sık, sık. Sık ona, ona sık, ona. Sık ona. Just do it. Hola. ¿Cómo estás? Tipe bak. Bana yap bana. Teslim oldum, teslim oldum, teslim oldum. Ya. Tamam hadi. Yattık. Tamam teslim oldum. Tamam teslim oldum. Teslim oldum. Tamam teslim oldum.
Teslim olduk tamam. Bir de ölü taklidi yapıyoruz ya. Çok sevimli kerata ya. Uno, dos, tres. Peace. Su bitmişti içinde ya. Ne ara su geldi? Ha bende mi? Tamam koş. Koş. Yorulduk ya. Yorulduk. Kalk kalk. Soğuk yer kalk. Vamos, Rubén. Vamos, dile buenas noches, dile buenas noches, chao, chao. Dile chao, buenas noches. Dale el puño, dale el puño. Dale, chao. No. Buenas noches, abrazos. Sí, buenas noches, abrazos. Mucho gusto. ¿Y a ella? Chao, buenas noches. Me too. Bye bye. Dígale bye. Chao. Chao. Ciao. Ciao, hasta luego.